Hepatopankreatobiliyer cerrahi dediğimizde Türkiye'de hiç kimse bilmiyor. Siz Türkiye'ye geldiğinizde çok şaşırdınız mı buna kimse tarafından bilinmiyor olmasına? Terimin bilinmemesinin olmasına pek şaşmadım. Çünkü yani bu Almanya için de geçer. Yani siz bir şekilde ben HPV Chirurg yani Almanca söyledim derseniz onu da insanlar pek anlamazlar. Yani bir insanlara bunu bu H'sinin ne, P'sinin ne, B'sinin ne açıklayarak anlamak lazım. Ama bu tabii ki uluslararası aslında tanınmış olan bizim gastrointestinal cerrahideki olan bir özel bir uzmanlık. Yani bu sadece pankreas, karaciğer ve karaciğer artı safra yollarından yani karaciğerin içindeki safra yollarının ve karaciğerin dışındaki olan safra yollarına ilgilenen ana cerrahi bilimi. Ve bunu da genelde hep biz beraber çünkü bunlar bir ünite olduğu için yani bir insan ne bileyim mide ve karaciğer yapmaz veyahut karaciğer yapıp sadece rektum yapmaz, pankreas yapıp ne bileyim ince bağırsakla ilgilenmez. Yani bu bir şekilde bu bir sistemdir. Çünkü o sistemin içinde zaten karaciğer safra üretiyor. Safra 12 parmak bağırsağı boşalıyor. Orada beraber pankreasla boşaldığı alan 12 parmak bağırsak. Pankreas oraya enzimleri üretiyor. Yani bunlar bu şekilde de ve aynı zamanda da bu sistemi besleyen damarlar da hepsi paylaşıldığı için bir şekilde bu bir sistem olarak görünüyor. Ve o yüzden yani HPB cerrah olmak bu sisteme ve bu üç organ sistemini diyelim hakim olmak anlamına geliyor. Türkiye'de aslında bu anlattığınız genel cerrahinin alanına giriyor. Yani her genel cerrah yapabilir aslında bunu. Yanlış mı anlıyorum? Şimdi evet ve hayır. Şimdi evet niye? Evet çünkü biz belli bir şekilde uzman olmak istiyorsak uzmanlık sürecimizde bu organları da ellememiz ve bir şekilde bu cerrahileri yapmamız gerekiyor. Yani bunları yapmazsak, bu eğitimi almazsak biz bir şekilde uzmanlığımızı hak etmiyoruz. Ondan sonra ama gittikçe şu an ama bu Türkiye'deki tek bir problem değil. Yani Türkiye'deki olan bir sistem bu değil. HPB cerrahi şu demek ki yani pankreas, karaciğer, safra yolu cerrahisine hakim olmak, bunlarla ilgili olan bütün tümörler olsun veya değişik olan hastalıklar olsun hakim olmak ve bu nedenle de zaten iyi bir cerrah olmak için en önemli olan şey şu, sadece bıçağı çıkartıp iyi bir yere saplamak değil. Ne zaman hastayı ameliyat edeceğim, endikasyonum yani kararım doğru mu ve bir şekilde bunu nasıl yapacağım? Yani bunu anlayabilmek için zaten önceden de size söylediğim gibi bilimsel olarak da buna hakim olmak lazım. Şu anki bizim yaşadığımız süreçte bu sırf Türkiye için geçerli değil. Almanya için geçerli değil. Bütün dünya için geçerli. O kadar çok bilimsel yeni şeyler hep sürekli çıkıyor ki diyelim ki siz bir genel cerrah, şöyle anlatayım size. Bir genel cerrah tiroidden meme, karaciğer, karın, mide olsun, rektum, anüse kadar her şeyi yapabilecek olan bir durumda. Ama bunların hepsinin diyelim ki en basit tümörlerin hepsinde hakim mi? Ne zaman, nasıl, ne yapacağım? Bu hastaları aslında önceden bir ön tedavi yapsaydım. Buna şu an artık yani hepimiz hepsini bilerek, hepsini güncel takip ederek artık hemen hemen yani benim kadar bilimsel çalışan bir insan olarak size şöyle söyleyeyim, yani imkansız. Bu nedenle gittikçe artık biz bir yerlere uzmanlaşıyoruz. Yani bizim uzmanlığımız alanında, yani genel cerrahi uzmanlığımız alanında ayrı uzmanlıklar, alanlar oluşuyor. Ve bu alanlardan birisi de HPB cerrahi. Bunların bir başkası üst GIS dediğimiz, yani bu özofagus, yani mide borusu ve mide. Alt GIS, o da şey oluyor, kolon, rektum veyahut da endokrin diyoruz. Endokrin genelde tiroid, meme, onlar hepsi bir anda yapılıyor. Yani insanlar da artık gittikçe kendilerini özellikle akademik ilerlemek isteyen kişilerde mecburi bir şekilde bu alanlara daha özel bir uzmanlık yaratıyorlar. Ve bu her sefer hasta için çok çok iyi bir şey. Çünkü bu insanlar sadece bunu yapıyorlar. Sadece bunu görüyorlar. Sadece bunu değerlendiriyorlar ve sadece bunun hakkında okuyorlar ve kendilerini geliştiriyorlar. Bunun hakkında da kongrelere gidip dinleyip belki de kendileri de bir şeyler yaratıyorsa onun hakkında sunumlar yapıyorlar. O yüzden ne zaman aslında sadece HPB olsun veyahut da dediğim gibi üst GIS, alt GIS, endokrin
Yani ne probleminiz varsa aslında artık siz genel cerraha gitmemenize gerekiyor. Sizin uzmanlaşmış olan merkezlerde bulunan sadece ilgilenen genel cerrahları seçmeniz gerekiyor. Yani yılda kaç kez bu ameliyatı yapıyor? Aslında doğru soru bu mu? Doğru soru bu. Artı dediğim gibi sadece her şey ameliyatı yapabilmekle başlayıp bitmiyor. Herhangi bir problem çıkarsa bunun yönetimini de bilen bir merkez olması lazım. Yani iyi bir gastroenteroloğunuz olması lazım. Size bu iyi bir kötü bir durumdan kurtulabilmesi için. Veyahut girişimsel radyoloğunuz girişken ve cesurlu ve iyi olması lazım ki size gerçekten bazen sıkıntılı durumlardan ve tabii ki sadece beni değil hastayı da kurtulabilmesi için. Yani bunlar çok önemli. Ben Acıbadem'e ilk geldiğimde ve Acıbadem Maslak Hastanesi'nde beni gezdirmişlerdi. İlk sorduğum kişiler bunlardı. Bunlar var mı? Bunlar kim? Bunlarla konuşabilir miyim? Çünkü ben biliyorum ki yani ben dünyanın en iyi pankreas cerrahı olabilirim. Ama benim bir problemim çıkarsa ve bana bu insanlar gerekirse benim dünyadaki en iyi pankreas cerrahı olmamın hiçbir anlamı yok. O ekip kimlerden oluşuyor hocam? Bu ekip çok geniş. Yani bir şekilde en başta tanı olarak tabii ki radyoloji bunu ayırt edebilmesi için çok önemli. Çünkü bazı tümörleri biz ameliyat etmemize gerek yok. Bazılarını takip edebiliriz. O yüzden radyolog çok önemli. Yani çok ciddi önemli hem de. Ondan sonra başladığımızda ameliyatta, ameliyat sonrası yani cerrahi şimdi ekart ediyorum. Anestezi ve yoğun bakım. Çünkü onların da yani ameliyat esnasında da bütün yani anestezi, şimdi diyelim ki siz bir kolon kanserli bir hastaya anestezi yapıyorsunuz. Bunun anestezisi pankreas veya karaciğerle ilgili alakası yok. Çok farklı, çok değişik. İnsanlar onlara hakim olması lazım. O ameliyat esnasında çıkabilecek olan komplikasyonlar da bambaşka. Kolonla veya pankreas veya karaciğer yapıyorsanız ona hakim olmaları lazım. Ameliyattan sonra özellikle servisteki olan hemşireler bile çok önemli. Onlar da bazı şeyleri, gelişmeleri gördükleri zaman bunu haberler yani raporlamaları içinde yani neyin nasıl ne olup olabileceğini görüp zaten ilk insanlar onlar. Onlar da bizi uyarması için tecrübeleri olmaları lazım. Ondan sonra biz böyle diyelim ki madem böyle bir problemler çıktık, tabii ki o zaman gastroenteroloji ve girişimsel radyolog bazı girişimsel yardımlarımızla bizi bu zor durumdan çıkartır. Yani olmasa olmaz diye insanlar. Ondan sonra bu tabii ki bundan bitmiyor. Çünkü ben ameliyatı edebilmek için diyelim ki bir kanser hastası, damar tutulum var. Bana iyi bir onkolog gerekiyor. Onkolog doğru kemotedavi vermesi lazım. Kemotedavi verirken onun yan tesirini kontrol edebilmesi lazım. Ondan önce, ondan sonra da belki artı ışın tedavisi gerekiyor. Işın tedavisi gerektikten sonra da hastayı ameliyat edeceğiz. Onun için de onun planlaması için iyi bir ışın tedavisi yani radyasyon onkolog gerekiyor. Ardından yine kemotedavi gerekecek ameliyattan sonra. Yani bu bir bütün bir sistem. Ve bunsuz biz bir şekilde ben gelin ben yaparım diye mentalitesi yani çok yanlış. Çünkü bu bütün paket oluşması lazım ki siz bu tarz hastaları HPB bölümünde pankreas, karaciğer ve safra yollarında çünkü oradaki o tümörlerle ve hastalıklar aynı konusu geçerli olması lazım. Başka türlü yapamazsınız. Yani yapmamanız lazım öyle diyelim. O zaman başarılı bir ameliyatın olmazsa olmazları nelerdir? Başarılı ameliyatın ilk önce doktor çok rahat ve emin bir şekilde ameliyata girebilmesi lazım. Ve bunu sağlayabilmesi için yaptığı kararın yani ben bu ameliyata gireceğim ve bu ameliyatı yapacağım ne kadar büyük olsa da bunun doğru olduğunu biliyorum. Yani bu hissi olması lazım. Çünkü bu hissi yoksa o zaman ameliyat esnasında kendisi tereddüt edebilir, sıkıntı yaşayabilir. O zaman o gerçekten başarısız bir duruma gelebilir. İkincisi, yaptığı alana hakim olması lazım. Size önceden de söylediğim gibi aslında ameliyata girmeden önce sadece filmlere bakarak, bu özellikle pankreas ve karaciğerde çok önemli. Çünkü onların anatomisi çok farklı, özellikle karaciğerin. Neyin nerede olduğunu bildiği için aslında ameliyata girmeden önce kafasında ameliyatı yapmış ve sanki yapmış gibi ameliyata girmesi gerekiyor. Yani açalım bakalım ne yaparız, bakalım çıkar mı diye ilerlememesi gerekiyor. O kesinlikle
başarının çok önemli bir şey. Tabii ki üçüncüsü hakim olması lazım bu cerrahi. Yani tecrübeli bir cerrah olması lazım. Ve tecrübeli cerrah her zaman bir attığı adımda ondan sonraki gelen adımların ne olabileceğini, ne problemler çıkabileceğini düşünerek ilerleyen bir cerrahtır. Ama bunun için bunu bir günde, 2 günde elde edemiyorsunuz. Bunu defalarca 100 sefer, 200 sefer, 300 sefer, 1000 sefer yaptıktan sonra elde edebiliyorsunuz. Yani siz de ilk girdiğiniz pankreas ameliyatıyla son girdiğiniz pankreas ameliyatını kıyasladığınızda ne görüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, ilk ameliyata girdiğimde belki ben neyin ne olduğunu anlamadım bile. Yani insan anlamıyor. Çünkü o zaman çok heyecan var, başka şeylere konsantre oluyorsunuz. Yani bunu daha net anlamıyorsunuz. Veyahut da böyle ki şöyle bir problem oluşuyor bazen bizim cerrahlarda. 20 sefer, 30 sefer yapıyorsunuz ve 20 sefer, 30 sefer süper, hiçbir şey olmadı, problem olmasa diyorsunuz ki süper, ben pankreas cerrahı oldum. Ve ben artık tecrübeliyim ve artık başka bir şey olamaz. Ben zaten bunu çözdüm. İşte en büyük problem oradan başlıyor. Yani kendimizi olduğumuzdan daha iyi zannetmek, daha tecrübeli zannetmek o zaman esas tehlikeli şeyler o zaman oluyor. Çünkü o zaman çoğu zaman yapmamız gereken şeyleri yapıp hastamızı tehlikeye sokabiliyoruz. Bu pankreas cerrahisinde çok ciddi bir sıkıntı. Standartizasyon. Yani siz bir ameliyatı standart bir şekilde sokmanız lazım. Yani belki dışarıdan sizi belli bir zaman sonra izleyen insan aman sıkıldım hep aynı şeyi yapıyorsun ameliyatta. Bütün hareketler yaptığın, ekartmanı tuttuğun, nereye koyduğun, ne bileyim penseti nereye tuttuğun ondan sonra yani bunları hepsini standart yani her ameliyatın adım adım aslında standartize etmek. Bu şunu sağlıyor. Size bir güvenlik veriyor. Çünkü siz standart yolunuzdan gidiyorsunuz. Standart yolunuzdan gittiğiniz zaman beklemediğiniz bir şey geliyorsa siz onu anında fark ediyorsunuz çünkü. O an diyorsunuz bu her zamanki gibi değil. Yani onu anında fark ediyorsunuz. O için anında fark ettiğiniz için o zaman ona göre de daha hızlı bir şekilde buna reaksiyon gösterebiliyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki bak bu standartın dışı, bu burada olmamalıydı, bu şuydu, bu buydu. Veya bunu biz burada yapardık başka türlü oluyor ama onu kıyaslayabiliyorsunuz. O zaman bu işte size aslında başarı gösteriyor. Hani sizin aslında her ameliyat için, çeşitli ameliyat için, karaciğerde olsun, diyelim karaciğerin sağ tarafını çıkartıyorsunuz, sol tarafını çıkartıyorsunuz veyahut da karaciğerin içinde tümörleri izole olarak çıkartıyorsunuz, pankreasta başını veya kuyruğunu çıkartıyorsunuz. Hepsinin sizin aslında bir standardınız olması lazım. Ve bu standart olduktan sonra o zaman bu sizin bahsettiğiniz zor durumları reaksiyon gösterme kabiliyetiniz, hızınız ve gücünüz artıyor.